Bilinen tarihte Odin, İskandinav ulusunun efsaneleşmiş, sonradan da tanrılaşmış bir kahramanıdır. Odin hakkında destanlaşan hikaye, söylence, şiirler olmuş, bunlara bağlı olarak anlatıla gelen savaşlar olmuştur. Odin sadece İskandinav ulusu için önem taşıyan bir kahraman değildir. Yaşadığı dönemde halkın anlayışının da üstünde bir lider olmuş, dönemi liderlerinden çok daha üstün özellikler göstermiştir. Korkusuz duruşu, adaletli oluşu, haksızlık karşısında her zaman en önde olması, acımasız ama bir o kadar da halkını ve halkı dışındaki halkları merhamet, dürüstlük, doğruluk, sahiplik duygularıyla yönetmesi tüm dünyanın Odin'e saygı ve heves göstermesini sağlamıştır. Bu sıfatlar Odin'e doğaüstü güçlerin yüklenmesini sağlamış, ölümsüzlük ile de süsleyip tanrı kılarak nesilden nesle anlatıla gelmesini gerçekleştirmiştir. Peki Odin aslında kimdi? Türklerle ilgisi ne derecedeydi? Çeşitli tarihçilerin, gazetecilerin, dil bilimcilerin, arkeologların Odin hakkında değişik konularda süreklilik meydana getiren birçok varsayımları olmuştur. Bunlardan en önemlisi ise Odin'in Türk olma varsayımlarıdır. Bu konu ile ilişkili birçok araştırma, kitap ve makaleleri sizler için derledik. Odin'in Türk olduğu varsayımını ilk kez ortaya atan kişi, İsveç tarihinin kurucusu olarak bilinen, Asalet Payesi ödülüyle onurlandırılan tarihçi yazar Profesör Sven Lagerbrink'tir. Lagerbrink'e göre Tanrı Odin Harvarar masalında Tryggjar ile Asyamen diye adlandırılan büyük bir kitlenin önderiydi. İsveç masallarında ise Odin'in Türkland'dan geldiği söylenir. Profesör Lagerbrink, Türkçe ile İsveççe arasındaki benzerliklerle beraber mitolojideki benzerliklere de dayanarak Odin Türktür der. İsveç tarihçiliğinin babası Profesör Lagerbrink, Odin ve oğullarının Kuzey Avrupa'ya Türk alfabesinde getirdiğini kaydediyor. Runik alfabe diye bilinen bu alfabe, Norveç'ten Orta Asya içlerine, Orhun yazıtlarına kadar yaygın olarak görülüyor. İskandinavya coğrafyasında bulunan bu alfabe ile yazılmış yazıtlara Futhark yazıtları deniyor. Lagerbrink'e göre İsveç ve Norveç'te Futhark yazıtları ile yazılmış fakat hala okunmamış bazı yazıtlar vardır. 1764 yılında Türkçe ile İsveççe arasındaki gramer sözcük benzerlikleri hakkında İsveççenin Türkçe ile benzerlikleri adında bir kitap çıkartan Profesör Lagerbrink, o kitabında bile Odin Türktür demekten geri kalmıyor. Kitabını daha sonra aslen İsveçli olan 17 yaşında İstanbul'a taşındıktan sonra Müslüman olan diplomat Ali Nuri Dilmeç 30'lu yıllarda Türkçe'ye çeviriyor. Fakat o dönem Türk milliyetçiliği dönem yılları olmasına rağmen hiçbir şekilde ilgi görmüyor ve gündeme gelmiyor. Odin'in Türk olma varsayımını savunanlardan bir diğer kişi ise gezgin bilim adamı Profesör Thor Heyerdahl'dır. Çalışmalarını yaşama uyarlayarak tanınmış, araştırmalarında bahsi geçen yer adlarını bizzat gezerek yerinde incelemeyi tercih etmiştir. Heyerdahl, Odin ile As halkının Karadeniz'in kuzeyinde, Don Nehri'nin doğusunda, Asov'da yaşadıkları varsayımını araştırmak için Azerbaycan'dan, Rusya'dan araştırmacılarla söz konusu coğrafyaya yolculuk yapıyor. Yolculuğu esnasında Profesör Sven Lagerbrink'in de kaynak olarak kullandığı tüm İskandinav hikayelerinin derlendiği Edda kitabının yazarı Snorre Sturlason'un haklı çıkaracak verilerini toplamayı ön planda tutuyor. Orada yaptığı araştırmalar sonucunda Jacques Tampa Odin, yani Odin'in izinde kitabını yazıyor. Heyerdahl gezdiği bu coğrafyada Azeri sözcüğünün kökünü Asar sözcüğüne bağlıyor. Göktürk kitabelerinde Altay dağlarının kuzeyindeki düzlüklere kadar ulaşan halk Azbudun olarak bahsedilmiştir. Tabii ki Heyerdahl'ın yapmış olduğu bu araştırmalar, geziler bir takım araştırmacı tarafından kabul görmeyerek tüm bu çalışmalar uydurma olarak nitelendirilmiş, hatta Heyerdahl uydurukçu tarihçidir denilerek büyük bir karşıt kampanya bile başlatmışlardı. Çünkü kendilerini safkan Viking olarak kabul görenler bu varsayımı kabul edemezlerdi. Onlar için bu sadece safsatadan başka bir şey olamazdı. Heyerdahl'ın tüm kitapları İsveççe'ye çevrilirken
yalnızca Odin'in izinde kitabı çevrilmedi. Profesör Heyerdahl'ın karşıtları bir ekip kurarak Heyerdahl'ın dayandığı bilim dallarının yeterli veri sağlayamadığını, Solerso'nun derlemediği tüm İskandinav hikayelerini, mitolojilerini birebir doğruymuş gibi kabul ettiğini, böyle olduğu için de bilimsel bir kitap olamayacağını defalarca dile getirmişlerdir. Onlara göre Odin'in izinde kitabı ne bir araştırmadır ne de modern bilgilere dayalı bir bilim kitabıdır. Din tarihçisi olan Olaf Sundqvist, 2004 yılında Snorri Sturluson'un Kuzey Kralları tarihini kurarken anlattığı Yngling Saga, 1100'lü yıllarda bir Hristiyan şiiri değildir. 800'lü yıllardan gelen eski bir destandır. 800 yıl önce İzlanda'da yaşayan en bilgili kişilerden olan Sturluson, tüm bunları uydurmuş olabileceği düşünülemez. O aynı zamanda mükemmel bir kültürel terbiye almış hukukçuydu. Öte yandan İzlandalılar kendi tarihlerini bilirler. O herhangi sahte bir şeyle onların karşısına çıkmazdı dediği de bilinmektedir. Heyerdahl'ın bu araştırmalarını tekrar araştırmak ve doğruluğunun derecesini öğrenmek için araştırmacı gazeteci iki yazar Stein Bromark ile Dag Herbjørnson, Heyerdahl'ın araştırma yöntemini, araştırma sonucu verilen bilgileri daha geniş araştırma yaparak incelediler. İnceleme sonucunda 2005 yılında Norveç Küçük Bir Parça Dünya Tarihi adlı 464 sayfalık bir kitap ile sonlandırdılar. Norveçlilerin Heyerdahl'a saygı ve onur duymaları gerektiğini de dile getirdiler. Heyerdahl'ın araştırmalarını destekleyen bu kitap, Heyerdahl karşıtlığının boş, saçma olduğunu deliller ışığında kamuoyuna sunmuştur. Ayrıca Thor Heyerdahl, runik yazılar hakkında makaleleri bulunan saygıdeğer Turgay Kürüm'e 2000 yılında bir mektup ile ulaşarak çalışmalarını yakinen takip ettiğini, Odin'in izinde kitabından bahsettiğini, çıkacak bir kitabı için çalışmalarından yararlanmak istediğini de dile getirmiştir. Fakat 2002 yılında hayatı son bulması bu çalışmanın yarım kalmasına neden oldu. Profesör Lagerbrink ile Heyerdahl'ın kaynaklarından biri Snorri Sturluson'un 1220'lerde derlediği Norveç krallarının yaşamını anlatan saga türü destanı Heimskringla'nın 16 bölümünden ilki olan Yngling Saga'da Odin ve Türk hakkında kısaca şunlar yazmaktadır. Bölüm 2. Tanaskil'in yani Don Nehri'nin doğusundaki karaya Asya kıtası Asaland veya Asheim deniliyordu. Buradaki ana kaleye ise Asgard adı verildi. Kalenin önderi ise Odin'di. Bölüm 5. Büyük bir dağ kuzeydoğudan güneybatıya uzanır. Bu Svitjod'u yani İsveç'i diğer ülkelerden ayırır. Dağların güneyinde Trikland yani Türkiye, Türklerin ülkesi çok uzakta değildir. Orada Odin'in büyük mülkleri vardır. Bölüm 12. Sviktir babasından sonra iktidara geldi. Gottheimer ile Odin'i Gamli ziyaret etmek için yemin etti. Kendisiyle beraber 12 yoldaş dünyayı dolaştı. Türkland'a ve Svidyo'da yani Türkiye, İsveç'e geldi ve akrabalarının çoğuyla tanıştı. Bu yolculuk 5 yıl sürdü. Başka bir kaynak olarak Edda'da ise şunlar yer almaktadır. Farvorart 3. Dünya 3'e ayrılmıştır. Biri güneyden batıya giren parçası. Burası Afrika'dır. Güneyi çok sıcaktır. Güneş tarafından yakılır. İkincisi Avrupa ya da Enea denir. Bunun da kuzey kısmı soğuktur ve ot çıkmazdı. Kimse oturamaz, kimse yaşamazdı. Üçüncüsü kuzeyden ve doğu yanından güneye uzanan parçadır. Buranın adı Asya'dır. Dünyanın bu bölümü hoş ve güzeldir. Her yeri bitkilerle örtülüdür. Her yerde değerli taş ve altınlar vardır. Orası aynı zamanda dünyanın ortasıdır. Oranın halkı da armağanları, güçleri, bilgeliği ve güzelliğiyle ünlüdür. Farvorart 4. Dünyanın ortasına yakın bizim Trikland, Türkiye dediğimiz yere dünyanın en gösterişli kalesi yapıldı. Buraya Troya yani Truva denildi. Burası diğerlerine göre çok daha büyüktü. Masrafa bakılmaksızın el sanatlarına önem verildi. Farvorart 10. Odin ile karısı çok fazla dil biliyorlardı. Bu bilgeliğiyle dünyanın kuzeyinde onun adını çok yüksek tutacağını biliyordu. Bu, Odin'de Türkland'dan ayrılma isteği uyandırdı. Farvorart 11. Odin kuzeye doğru yola çıktı ve kuzeye varmadan önce
Saksonya denilen topraklara geldiği anlatılmaktadır. Devamında ise burada uzunca süre kaldığını, ülkeyi korumak için oğullarına görevler verdiğini, tekrar yola çıktığını, kuzeyde Raid Gotaland denilen bir ülkeye gelip orayı fethettiği anlatılır. Svidjot yani İsveç kralı Cilif, Asyalıların geldiğini duyunca onları karşılamaya gitti. Odin'e baş eğerek ülkesinin egemenliğini sundu. Nereye gitseler hep mutluluk ve barış geldi. Odin kendisine Sigtuna'da yani Stockholm yakınlarında güzel bir kaleyi kent olarak seçti. Orada beyleriyle beraber Truva'dakine benzer bir düzen kurdu. 12 adamını ülkeyi yasalara göre yönetmek üzere kente yerleştirdi. Truva'da var olan bazı adetleri getirdi. Odin'in oğlu Yngve İsveç kralı olmuştu. Bu soydan gelenlere ise Yenglings denilecekti. Asyalılar bu ülkede kendilerine eşler buldular. Oğullarına eş seçtiler. Saksonya ve kuzey soyları sayıca güçlendi. Asya'nın dili tüm kuzey ülkelerinde konuşulan bir dil oldu. Ataların kayda geçen isimleri bu dili izledi. Anlatılardan anladığımıza göre Asya kıtasında Türklerin yaşadığı yer tam olarak neresi olduğunu belirten bir veri yok. Bazı görüşler Orta Asya, Türkistan Türkeli bölgesi Türkmenistan, bazı görüşler Kuzey Kafkasya civarı Azerbaycan, İskit-Saka bölgesi olduğunu savunmaktadır. Sturluson Türkland'ın yerini Kafkas dağlarının ardını Azerbaycan'ı tarif ederek Türkland demiştir. Yani o dönemlerde Azerbaycan coğrafyası Türklerin yaşadığı yer olarak bilinmekteydi. Bu noktada bir parantez açacak olursak Stolarson'un söylemlerini doğrular nitelikte Brienne de Saint-Martin şöyle diyor. As ya da Asya adı için M.Ö. 1300 yıllarında Küçük Menderes kıyılarında yerleşmiş olan İskit-Saka toplumu ile ilgili büyük bir boy olan As boyundan gelmiş olması çok kuvvetli bir olasılıktır. Sergey Grigorovich Agachanov ise 10. yüzyılda Oğuzlar arasında Peçenekler ve Aslar da bulunuyordu der. Lev Nikolayevich Gumilev, Asya kıtasında Saya'nın Sıra Dağları'nda Altaylar arasında Asların yaşadığını belirtir. Biruni, Ceyhun Irmağı'nın Oğuz ülkesini sular altında bıraktığını, buradaki alan ile Asların Hazar sahillerine göçtüklerini bildirir. Grijimalyo ise Asların Türk boylarından biri olduğunu bildirir. Öte yandan Az, Os, Oz, Us, Uz adları ile bilinen kendilerine İskisaka gibi adlar verilen Aslar, Türkçenin lehçelerinden olan Peçenek lehçesiyle konuşuyorlardı. Bizans kaynaklarında ise Trakya Ovası'na Astike Ovaları denildiği, Küçük Menderes'e Astarpa denildiği, Etrüsklerin kendilerine Razena yani Asena, aşina dedikleri geçmektedir. Tekrar Farvorart 12-13'e dönecek olursak, Asya'ya yakın Küçük Asya diye adlandırılan yer muhtemelen Anadolu'dur. Çünkü burada Truva diye bir yerden bahsediyor. Bu bölgeye de Türklerin ülkesi diyor. Arkeolog Rondu, 2015 yılında yayınladığı makalesinde Asgard'ın Azerbaycan'daki Asgarabat olduğunu öne sürmektedir. Truva hakkında Jontes, Hunlar Truva Savaşı'nda savaşmışlardı. Çünkü Aşil'in beraberinde getirdiği ordusu Hun, Bulgar ve paralı askerlerden oluşuyordu. Haluk Berkman şöyle diyor. Az halkının ok boyları ile beraber aynı dili konuşuyorlardı. Ve bunlara Saka Aka deniliyordu. M.Ö. 1600 yılında Girit, Çanakkale, Rodos'u istila ettiler. Truva, Assos, Lysimakele şehirlerinin ön Türkler tarafından kurulduğunu ve sonradan asimile oldukları aşikardır. Truva, Tür-Oyu, Troya, Troja, Troya birbirleriyle sesleştir. Avustralyalı araştırmacı Helmut Uhling, Truva'nın Yunanca'daki adı İon ya da İli oluşturur. Bu nedenle destandaki adı İl ya da Aydın, İli kelimesi Türkçe'de il, ülke manasına geldiğinden Os yani Osili, dostların ülkesi diye adlandırılır. Asya sözcüğü Hititçe Asova, asların ülkesi manasındaydı. Truva, Trakya ve Türkler hakkındaki daha detaylı bilgileri çok yakında sizlerle beraber başka bir konu altında inceleyeceğiz. İskandinavya'da bulunan runik yazılar genelde iki kategoride ele alınır. Birinci kategorilerde 24 sembollü eski Oldest runik yazı denir. İkinci kategoridekilere 16 sembollü Viking çağı yani Viking Age runik yazısı denir. Bu 3500 yazıtın yalnızca %10'u eski Oldest runik yazıtları oluşturur.
Viking çağı 16 sembollü alfabeyle yazılan yazıtlar soldan sağa doğru mükemmel bir şekilde Nordik dilde okunmakta. Bu yazının 17. yüzyıla kadar İskandinavya'da kullanılmakta olduğu bilinmektedir. 24 sembollü eski yazıtlar sağdan sola yazılmış fakat herhangi bir Nordik dilde okunmadığı için Odin zamanından kalma büyü yazılarıdır denmekteydi. Orhun yazıtları ilk bulunduğunda bilim dünyası yaklaşık 100 yıl bu yazıtların Orta Asya'ya giden Vikingler tarafından yazıldığına inanmış, Thomson tarafından bu yazıtlar Türkçe okununca bu sefer her iki yazının birbiriyle ilişkisinin olmadığı düşünülmüş ve savunulmuştu. Söz konusu yazıtları Türkçe okuyan birçok araştırmacı mevcuttur. Odin'in Türk olma varsayımı konusunda önemli araştırmalar yapan bir diğer kişi ise Kazım Mirşan'dır. 2004 yılında Kazım Mirşan ile Turgay Tüfekçioğlu, İskandinav coğrafyasında bulunan yaklaşık 3500 kaya yazıtlarını yerinde görmek, incelemek için İsveç, Stockholm, Gotland, Norveç, Augsburg, Bergen şehirlerini ziyaret etmişlerdir. Bu coğrafyada Futhat runik yazıtları hakkında kütüphane, müze ve üniversite ziyaretlerinde de bulunmuşlardır. Yazıtlarda özellikle ap, akın, uçuş, erlik, ök, bu, ant, ur, ok, antız, uç, öc, at, on, arıl, an, el, ekin, oy, ok gibi kelimelerin olması daha önce İskandinav masallarında anlatılanları kanıtlar nitelikteydi. Kazım Mirşan'ın okumalarına birkaç örnek verecek olursak şunlara bakabiliriz. Gördüğünüz gibi birçok yazıt var. Biz tüm bunların okunuşunu tek bir videoya sıkıştırarak sizleri sıkmak istemiyoruz. Sonraki araştırmamız bu yazıtların nasıl okunduğunu anlatmak ve Türk'ü Türk yapan ailesinin bazı tespitleri üzerine olacaktır. Takipte kalın. Tüm bu bilgilerin olduğu kitap hakkında bilgi almak için ve Sayın Turgay Tüfekçioğlu'nun bu konu hakkındaki açıklamaları için aşağıda belirttiğimiz linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca saygıdeğer Haluk Tarcan, Odin kelimesinin Türkçe karşılığını Kazım Mirşan'ın araştırmalarına dayanarak şu tespiti yapıyor. Od, ateş anlamına Osmanlıca'da da karşımıza çıkar. Esas hali, ön Türkçedeki ilk damgalardan olan ikisinin o atın binlerce yıl kullanılması sonucu sıkışıp ota dönüşmesinden oluşur. Yani yanma demektir. Ön ata söylence bilimindeki ön Türk kültürü ve evrensel kültürün hareket noktasını oluşturan üç kültten inanıştan biri ateş kültüdür. Bir Kaan yani kral, komutan, vali halkına iyi hizmet etmiş, adaletli, cesur, inançlı olmuşsa, hayatı boyunca da hep Tanrı buyruğuna göre hareket etmişse o kişi od yani ateşe atılarak yakılır. Ve böylece bu kişinin ruhu ozlaşarak Tanrı'ya erişir. Çünkü dünyada Tanrısına itaat edip Tanrı sözü dinlerse olgunlaşır yani Tanrı'nın sıfatlarını kendisinde bulundurur. Kaan ölünce de ruhu Tanrı'ya ulaşması için yakılır ve Tanrı'ya erişir. İşte ot kelimesi, ot kavramı bu kültten, bu inanıştan oluşan bir kültürü içeriyor. Buradan İsveç savaş tanrısının adı Odin doğuyor. Aslında Otin, Oting olmalıdır. Ot, ateş, ing, başarı, Tanrı'ya erişme başarısı, becerisi, tanrısal ateş olma, kutsal ateş olma başarısı, ateş kral diyebiliriz. İlk kurulan İsveç kentinin adı Serik, Sigtuna ve Birkay'dı. Bu son kentte 600 kurgan, dolayısıyla ölü yakma geleneği yani ateş kültü mevcuttur. Bu konuda merhum Tarcan'ın ifade ettiği anlama şu eklemeleri de yapmak istiyoruz. Burada bahsi geçen ink değil de onk olabilir. Çünkü onk mana itibariyle başarı demektir. Özellikle on kelimesi başarı demektir. Bu başarı normal bir başarı değildir. Aslında manevi anlamda başarı, olgunluk, tamamlanma demektir. Peki bu manevi başarı nedir? Tanrı'nın, yaratıcının takdir etmesi, beğenmesi, kut vermesi, Tanrı'nın buyruğu üzerine kendini adayan,
kendinden vazgeçen, Tanrı için yanan ve tutuşan anlamını taşır. Buradaki ateş kavramı asıl olarak Tanrı'nın ışığı, nuru manasındadır. Od-on veya Odn'un dolaylı yoldan günümüzdeki karşılığı odun olabilir. Çünkü odun ateşe ait olan demektir. Kolun, başın, evin, balonun, bulutun gibi. Bu bakış açısının daha mantıklı olmasının kaynağı Türkçedir. Türkçemizde un eki yani tamlayan eki içerisinde yer alan bir nesnenin ya da varlığın kime ait olduğunu ya da kimle ilişkisi bulunduğunu bildiren eklere tamlayan eki denir. İlgi eki adıyla da bilinen bu ekler yalnızca isim soylu sözcüklerin sonunda kullanılır. Kelimede yer alan sesli harflere göre sözcüğün sonuna ın, in, un, ün eklerinden biri getirilir. Tamlayan eki sadece belirtili isim tamlamalarında kullanılır. Bu ekin yer almadığı tamlamalar ise belirtisiz isim tamlaması olarak nitelendirilir. İşte buradaki ateşe yani oda ait olan şey manasında odun denilmiş olabilir. Tanrı nuru, ışığı, ateşine aitlik söz konusudur. Çünkü bu kişi gideceği yerde Tanrı'nın ateşini yayacak, tutuşturacak bir ateşe ait nesnedir. Yani odundur. Bu bağlamda bazı Türk defin işlemlerinde de bu inanç karşımıza çıkacaktır. Türkler ateşi ocak ile özdeştirmişlerdir. Ocak neyse ateş de odur. Ocak, Türkler için aile demek, birlik ve beraberlik demektir. Türkler definden sonra ya da mezarlarının başında ateş yakarak, o gece gelecek kötü ruh ve cinleri kovarak geceyi aydınlatırlar. Definden sonra da her mezar ya da türbe ziyaretinde de ateş, lamba yakılması geleneği çoğu yerde hala devam etmektedir. Nevruz ateşinden atlamak hastalığı, büyüyü, kötü ruhları yok eder. Nevruz ateşinden atlayanlar hastalıklardan arınır ve yıl boyunca hastalanmaz. Türk kültüründe soy, aile, doğum, çocuk, kına, ölüm, cenaze unsurları içerisinde ateş kültü muhakkak vardır. Doğada havanın, suyun, toprağın ısınmaya başladığı, canlılığın yeniden doğduğu baharın gelişini Türkler Nevruz Bayramı ile kutlamışlardır. Bu nedenle doğanın uyanması yeryüzünde güneşin temsilcisi ateş ile kutlanır. İşte Odin kelimesinin manası bu bağlamda Tanrı ile özdeşleştirilerek oluşturulmuş bir kelimedir. As kelimesiyle alakalı Turgay Kürüm'ün şu tespitlerine bir göz atalım. Odin'in bugünkü Ukrayna'da yaşayan ve kendine As denen toplumun kralı olduğunu biraz önce değinmiştik. Asgrad, Asların surlu şehri anlamında yani Belgrad gibi. Grad burada guard ve koruma anlamına da geliyor olabilir. Peki bu As toplumu nedir ve geçmişte bugün bu kimliği kullanan toplumlar anılan bölgede yani Don İdil civarında varlığını sürdürüyorlar mı? As kavramının geçtiği, vurgulandığı bazı kelimeler de şunlardır. As, tarihte Sarmatları yani alanları oluşturan kavimlerden biri. As, bugünkü Kafkaslar'da yaşayan Karaçay Türklerinin, Osetlerin kendilerini tanımladıkları kavim ismi. Aset, Oset yani Osetya halkı. Askit, İskitler, Sakalar. Az Kuzayi, Asur belgelerinde İskitlere verilen isim. Az, Kuzey Az halkı diye de nitelendirebiliriz. Asur, Anadolu'da kurulan devlet. Ur ekinin şehir anlamında kullanıldığı düşünülürse Az şehri anlamına da gelebilir. Azer, Azerbaycan halkının ismi. As, eri, askeri, erkeği anlamına gelir. Astrakhan, Hazar Denizi'nin kuzeyindeki tarihi ticaret şehri. Hakas, Altaylar'da yaşayan, kendilerine Saka, İskit'te diyen Türkler. Ok, eski Türklerde kavim anlamında da kullanıldığı 10 ok, 3 ok gibi düşünülürse Kafkas yani Kaf, Ok, As, Kaf Dağı As halkı. Kaf burada Türk mitolojisindeki kutsal dağ anlamında. Kazar, Hazar, Karaim Türkleri anlamına gelir. Kazaklar, Ok, As, Ak, soylu As kavmi, Akbudun, Karabudun'da olduğu gibi Aksoylu asil anlamına gelir. Abaz, Abazya halkı yani kutsal aslar, Ab, ulu, kutsal anlamında. Asena, Asena Türk mitolojisinde dişi kurt anlamına gelir. Türk devlet geleneğinde Hakan soyu.
As Ana, Altay mitolojisindeki tanrı, Umay'ın diğer adı. Asgil, Batı Göktürk İmparatorluğu'nda önemli bir kavim ve kralın adı. Asparu, Volga Bulgar Devleti'nin kurucusu, Türk prensi. Asya, yani As ülkesi. As, ortak inanç kimliği olarak Şaman, pagan inançlarında uzun süre bölgede yaşayan halklar tarafından ırk farkı gözetilmeden kullanılmış bir üst kimlik, yani inanç kimliği olmuş kanısındayım. Saygıdeğer Turgay Kürüm, Odin'in İskandinav coğrafyasına muhtemel gidişini şöyle anlatıyor. Tüm İskandinav halkının ataları olan Gotların ana yurdu bugünkü İsveç'in güneyidir. Gotland'ın merkezi günümüzdeki Göteborg şehridir. Ayrıca Baltık Denizi'nde Gotland adında da bir ada vardır. Milattan sonra 1. yüzyılda Got halkının bir kısmı artan nüfus ve iklim şartlarından dolayı Baltık Denizi'ni aşarak güneye, yani İskit ve Sarmat ülkesi olan Ukrayna'ya ulaşmışlardır. Orada bulunan alanları yenmiş, kuzeyde Baltık Denizi'nden güneyde Azak Denizi'ne kadar, batıda Tuna Nehri'nden doğuda Don Nehri'ne kadar hakimiyet kurmuşlardır. Karadeniz'de Don, Dinyeper, Dinyester nehirlerindeki deniz ticaretini kontrol etmişlerdir. Milattan sonra 300'lerde Kırım'da Got Krallığını kurmuşlardır. Hazar Denizi'nin kuzeyinden geçen ve Hunların denetiminde olan Kuzey İpek yolundan gelen malların dağıtımından aldıkları vergilerle de güçlenmişlerdir. O dönemlerde Hun Türkleri ile komşu olmuş, barış içerisinde yaşamışlardır. Runik alfabesi tam da bu dönemlerde gelmiştir. Çünkü Got ve Hunlar benzer dine mensup idiler diyor. Turgay Kürüm ayrıca milattan sonra 1376'larda Gotların kralı Hermantik Hristiyan olur ve Hristiyan olmayan Gotları Hristiyanlığa zorlar. Fakat Gotlar isyan eder ve ayaklanma çıkarır. Krallıkta iç karışıklık meydana gelir. O dönem Hristiyan olmayan Gotlar doğuda, Hun sınırında, Hristiyan olanlar ise batı tarafındadır. Hristiyan olmayan Gotlar bu tarihten sonra Ostrogotlar olarak isimlendirileceklerdir. Doğu sınırındaki Gotlar bir süre sonra Hun egemenliğine katılır. O dönem Odin'in yanına bazı Gotları da alıp İsveç'e, ana yurduna geri döndüğü dile getirir. Turgay Kürüm'e göre Odin dönünce diğer Gotlarla birleşir ve yeni yazıyı oradaki halka öğretir. Türklere ait olan 12 hayvanlı takvim Viking takvimine de etki eder ve Odin Got halkının 10 ay kullandığı yılı 12 ay olarak değiştirir diyor. Asya Hun devleti bölünüp dağıldıktan sonra Türk boylarının bir bölümü batıya doğru Volga nehrini geçerek Karadeniz'in kuzeyine yönelmişti. Karadeniz'in kuzeyindeki bu bölgeler Tuna nehrine kadar İskit topraklarıydı. Hun Türklerinin buraya göçmesi asla tesadüf değildi. Avrupa Hunları birkaç yüzyıl boyunca İskandinavya coğrafyasına hükmettiği herkesçe bilinmektedir. İskandinavya'da Hun komutanlarının kurduğu devletler vardır. 2013 yılında kaleme aldığım makalede Profesör Thor George Jacobsen şunları diyor. İsveçliler genellikle nazik, güzel ve hoşgörülüdür. Buna rağmen asla bir İsveçli ile evlenmemenin iyi bir sebebi var. Tabii eğer çocuklarınızın Hun Atilla'nın karakterine sahip sarı saçlı olmasını istemiyorsanız. Viking mitolojisinde ele alacağımız en önemli kaynak, önceki videoda da bahsettiğimiz Pros Edda'da da geçen saga denilen hikayelerdir. Saga kelimesi aslında İslamiyet öncesi Türk edebiyatımızın bir şiir türü olan saguya hem kelime hem de anlam bakımından çok benzemektedir. Frek ve Grek. Bilindiği gibi Odin'in Frek ile Grek adında 2 adet kurdu vardır. Odin'in kendisine sunulan tüm etleri kurtlarına verir. Kurt önemli bir semboldür. Kurt birçok millette önemli sayılmıştır. Türklerde ise kurt, destan ve efsanelerinde merkezi bir noktayı teşkil eder. Çevik, hareketli ve güçlü bir hayvan olduğu için çeşitli dönemlerde Türk'ün hayat ve savaş gücünün bir simgesi olarak belirtilmiştir. Göktürk destanlarında da kurt motifi özenle işlenmiş, Türklerin yeniden çoğalışlarını bu motife bağlamışlardır. Göktürk, Kaan sülalesi olan Aşina ailesinin atası bir dişi kurt idi. Oğuz Kağan destanında bir ışık içerisinden çıkarak konuşan kurt, 3 yerde Oğuz ordusuna yol göstermiştir. Göktürk Kağanları atalarının anısına saygı olarak
otağlarının önüne altından kurt başlı bir tuğ dikerlerdi. Böylece kurt başlı sancak Türklerde Kağanlık, Hakanlık alameti olmuştur. Ancak bu gelenek yalnızca Göktürklere özgü olmayıp kökeni Asya Hun Türklerine ve Türklerin eski atalarına kadar uzanır. Ben sizlere oldum Kaan, alalım yay ile kalkan. Nişan olsun bize bu yan, bozkurt olsun bize uğran. Oğuz Destanı. Oğuz Destanı'ndan. Bir kurt ki erkek bir kurt, gök tüylü, gök yeleli. Bu kurt döndü Oğuz'a, bakmadan sağa sola. Dedi, ey oğul şimdi, ordunu çıkar yola. Halkını, beylerini atlandır, çıkar yola. Baş çekip göstereyim, doğru yol nerede ola? Oğuz Kağan baktı ki erkek kurt önler gider. Ordunun öncüleri bozkurdu gözler gider. Kurt harplerde, sefer kararlarında yol gösteren bir kılavuzdur. Türklerde kurdun önemiyle alakalı Doktor Zafer Altun'un makalesini aşağıya bırakıyoruz. Dileyen inceleyebilir. Köyü kurtulduk 1 kilometre ileri önümüzü bir kurt geçti. Solumuza bir kurt geçti. Yani 20 metre bir aralıkla sancağımızın önden geçti. Dedik zafer bizim inşallah. Zafer bizim. Böyle de asker bağırdı. Zafer bizim. Hareket ettik. Yggdrasil. İskandinav mitolojisinde kökleri çekirdeğe kadar uzanan ağaçtır. Tüm diyarları birbirine bağlayan ve koruyan devasa bir ağaçtır. Odin'in 9 gün 9 gece bu ağacın dallarına asılıp sallanarak ruhların sırlarını öğrendiği meşhurdur. Vikinglerin hayat ağacı olan Yggdrasil'in 9 dallı olması ve canlıları içinde bulunduran dünyalarında bu dalların altında olması çok manidardır. Çünkü bu Türklerin yaratılış destanındaki 9 dallı ağaca ve insan soylarının bu dalların altından türemesi motifine açık bir şekilde benzemektedir. Ağaç motifindeki bu benzerlik sadece bunlarla sınırlı kalmaz. Yggdrasil'in ortasında insanların yaşadığı Midgard yani Orta Dünya bulunur. Aynı şekilde Türklerin hayat ağacının ortasında da insanların yaşadığı bir dünyadan bahsedilir. Mitolojiye göre ağaç yer ile göğü ayırır. Yerin üstü yaşanan dünyayı, bereketi, bolluğu ve yaşamayı temsil eder. Göklerde ise kötülüğü temsil eden ejderhalar, yılanlar ve kötü ruhlar vardır. Türklerde ise yaşam ağacı, kayın ağacı, akçam gibi çeşitli çam cinsi ağaçlarda bu özellik atfedilmiştir. Her ne kadar hayat ağacı bu iki kültüre de ortak olsa da daha eskiye dayanmaktadır. Türk halklarının veya İskandinav halklarının milli unsuru değildir. Ortada bir inanç var. Bu inanca her kültür kendi bakış açısına göre bir anlam yüklemiş, geliştirmiş. Çünkü en eski inanışlardan biri olduğu anlaşılan hayat ağacına ilişkin ilk izlere M.Ö. 3000. yıl ve sonrasında aşağı Mezopotamya'da rastlanır. Hayat ağacı motifi Sümer, Babil, Hurri, Hitit, Geç Hitit, Asur, Frig, Mitanni, Urartu gibi pek çok kültürde de vardır ve bazı yerlerde bezeme öğesi ya da tapınım sahnesindeki ana öğe olarak karşımıza çıkar. Böylesine geniş bir konuyu sadece Türklere aittir demek pek yanlış olur. Bizim edindiğimiz bilgilere göre bu durumu ortak inanç dışında hiçbir şey açıklayamaz. Üstelik İslam dininde de tuba ağacının varlığı hayat ağacı motifine oldukça benzemektedir. Hayat ağacı motifini çok daha detaylı bir şekilde başka bir videoda sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bu konuda detaylı bilgi için ayrıca aşağıya makale bırakıyorum. Dileyen okuyabilir. Yada taşı. Odin özellik olarak bilge bir insan.
sihir, büyü gibi kabiliyetleri vardır. Odin fırtınalar yaratır, yağmur yağdırır, hatta savaşlarda bu güçlerini de kullanırdı. Bazı kaynaklarda Odin tüm bunları asasının ucuna koyduğu bir taş yardımıyla yaptığı da söylenmektedir. Türklerde ise Yada adı verilen bir taş vardır. Yada taşı ile alakalı Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügat-ı Türk'te şöyle der: "Bir tür kamlıktır. Belli başlı taşlarla yapılır yağmur. Kar yağdırılır, rüzgar estirilir. Bu Türkler arasında tanınmış bir şeydir. Ben bunu Yağma ülkesinde gözümle gördüm. Orada bir yangın olmuştu. Mevsim yaz idi. Bu taş suretiyle kar yağdırıldı ve Tanrı'nın izniyle yangın söndürüldü." Yine bütün Türk halklarınca bilinen kış aylarında kar yağdıran ulu bilge Ayaz Ata'nın elinde asasının ucunda Yada taşı vardır. Ayaz Ata, Yada taşı vesilesiyle kış aylarında kar yağdırır. İlerleyen günlerde Ayaz Ata hakkında daha geniş ve detaylı bir çalışma yapıp sizlere sunacağız. Fransız arkeolog Joseph de Gines, 5 asırda kuvvetlenen Avarların bir istilaya karşı Yada taşının gücüyle istilayı engellediğini naklediyor. Cüveyni ise tarihi Cihangüşah adlı eserinde Cengiz Han'a karşı Buyruk Han Yada taşı kullandığını söylüyor. Çin kaynaklarına göre ise Hunların Yada taşını kullandığını naklediyor. Altay Türk masallarında Kara adlı masalı yine Yada taşına yer veriyor. Manas destanında Alp Almanbet çok usta bir yadacıydı. Bozkurt destanında ise yadacılığa çok sık rastlanır. Kırgız, Kazak Türklerinin Ergökçe destanında da geçer. Evliya Çelebi 1641 Kafkasya'da bir şamanın bir taş ile bulutları toplayıp yağmur yağdırdığından bahseder. 1768-1774 yıllarında Osmanlı-Rus Savaşı'nda şaman Türk olan Kalmuklar Yada taşını kullandıklarını ve Osmanlı'yı yendiklerini yazmaktadır. Kazakistan bahçesinde yağmur yağdırma eylemine verilen ad günümüzde taş atlık diye söylenmektedir. Yine Uygur Türklerinin hükümdarlarından biri olan Bögütegin, savaşçı değil bilge bir hükümdar idi. Bögütegin ismindeki bögü, günümüz Türkçesinde büyü, sihir anlamı ile aynıdır. Tabii bu anlatılanlar ile illa Odin'i ilişkilendirilecek diye bir söz konusu değil. Ancak bilinmelidir ki büyücülük, sihircilik Odin'de olduğu kadar Türkler arasında da yaygındı. Bu büyücülük Mezopotamya'da veya Avrupa'da olduğu gibi değildi. Bu konuyu da özel bir başlıkta inceleyeceğiz. Yorkmundur. Loki'nin çocuklarından biri olan Yorkmungandr'dur. Yorkmungandr, yeryüzünü saran devasa bir yılandır ve Odin tarafından Ragnarok'a yani kıyamete kadar yer altına hapsedilmiştir. Yeraltı motiflerini incelediğimizde bu ve buna benzer canlıların Altay Türkleri arasında çok yaygın olarak kullanıldığını görüyoruz. Yorkmungandr, Altay efsanelerinde karşımıza yerin 7 kat altında yaşayan yeraltı hakanı Çılan Mongus olarak çıkmaktadır. Mezar, kurgan. Stockholm yakınlarındaki Birka antik şehrinde yapılan kazılarda bulunan mezarlar Türk kurgan tipi mezarlarına benzemektedir. Açılan bir mezarda ölen kişi giysileriyle, silahlarıyla, yiyecek ve içecek kaplarıyla muhtemelen oturur vaziyette ve 2 kurban edilmiş at ve at arabası tekerlekleriyle birlikte bulunmuştur. Civarda açılmadan korunan daha pek çok benzer mezar vardır. Karga. İslamiyet'ten önceki devirlerde bazı Türk toplulukları kuşları kutsal saymışlardır. Kuşun ruhun simgesi olduğunu Orhun yazıtlarındaki ölümle ilgili ifadelerden anlaşılmaktadır. Göktürk döneminde karga kutsal bir kuş olmuştur. Türkçe'de uçmak sözcüğü ölen kişinin ruhunun göğe yükselmesini tarif etmek için de kullanılıyordu. Aynı zamanda cennetin ifadesi olan kuşların şamanlar tarafından bürünülen
ve yardım alınan ya da koruyucu ruh olarak edinilen hayvanlardan sayıldığı anlaşılmaktadır. Karga, güzelliğin işareti değil, sonsuzluğun, tokluğun, derin düşünceliliğin sembolü haline gelmiştir. Karga, ecel, ölüm gibi kavramlara da benzetilmiş, Gelibolulu Ali bir beytinde geçen kısımda "Dilerim ömrüne ecel kargası konsun" diyerek beddua ederek yine karganın taşımış olduğu vasfı dile getirmiştir. Yine eski Türk adetlerinde bağ, bostan, tarla gibi meyve sebze yetiştirilen yerlere diğer kuşların girmesini engellemek için karga kanadı veya ölüsü asmak vardı. Bu adet şiirlerde daha çok sevgilinin yanağına doğru sarkan saç betimlemesini yapar. Sevgilinin yanağı gül bahçesi, sarkan saç ise karga olarak, karga nazarlık olarak anlatılmıştır. Karga, Türkler için gayipten ve gelecekten haberler getirdiği inancının varlığından da söz eder. Bu inanç divan şiirlerinde de yer bulmuştur. Şair Necati bir beytinde karganın gayipten haber getirdiği haberi söz konusu edilmektedir. Bir kargadır ki gayip olandan haber verir. Örnekler çoğaltılabilir. Bu konuyu da yine ayrı bir başlıkta inceleyeceğiz. Sleipnir, Loki'nin Odin'e hediye ettiği çok hızlı gri renkli 8 bacaklı bir attır. Odin bu at sayesinde öte dünyaya ruhlarla görüşmeye Hel'e gider. Saxo Grammaticus'un Gesta Donarum adlı kitabıyla bazı modern İskandinavyalı tarihçiler 8 bacaklı atın şamanizmin bir kalıntısı olduğunu dile getirmişlerdir. Odin'in atı evrenin en hızlı atı unvanına sahip olmakla birlikte yeraltı ve yerüstü diyarlara yolculuk yapabilmektedir. Bu yeraltı ve yerüstü geçişler, yani doğruluğu kesin olmasa da akıllarımıza Altay şamanlarının form değiştirerek yer altına yaptıkları yolculukları getirmektedir. Ayrıca Odin'in Türk olduğunu iddia eden araştırmacılar 8 bacaklı atın izlerini bir Buryat efsanesinde rastladıklarını dile getiriyorlar ki bizim için bu rastlantı buraya dahil edilemeyecek kadar güçsüz kaynaklara dayanmaktadır. Bu iddiayı öne süren kişiler sanki hep bir ağızdan ve tek bir yerden kopyala yapıştır şeklinde konuşuyorlar. Kim bu Buryatlar? Nerede yaşarlar? Tarihleri nedir? Hangi Türk boyuna mensuplar? Nereden geldiler ve nereye giderler? Bunlara bakmadan, sormadan, araştırmadan konuşmak tarihimize zarar verir. Buryat Özerk Cumhuriyeti'nde ilk koloniler 1600 yıllarında kurulmaya başlamıştır. 1923 yılında Buryat Moğol Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. Halen Rusya Federasyonu'nu oluşturan cumhuriyetlerden birisidir. Buryat Cumhuriyeti'nde şamanizm ve Budizm yaygın dinlerdir. Yerel halk şamanizm ve Budizme inanır. Rus göçmenler ise Hristiyanlığın Ortodoks mezhebindedirler. 8 bacaklı at meselesiyle alakalı Buryat efsanesinden nasıl geçtiğini daha sonra anlatacağız. 8 bacaklı at konusu aslında şamanizmin bir unsurudur. Çünkü 8 ayaklı at diye tuhaf bir ifade nasıl yorumlanabilir? Eski Türklerin şamanizme inandıkları genellikle kabul edilmektedir. Ardankov, eski Türklerin inancının şamanizm olmadığını öne sürmüştür. M. Eladi, şamanizme ait ayinde atın, cenaze hayvanı ve ruhun rehberi olarak oynadığı rol ile ilgili Muriya kabilesindeki, ki bu kabile Hindistan'da dağlarda yaşayan bir kabile, cenaze töreni sırasında ölünün bir at sırtında ötedeki dünyaya vardığını bildiren törensel şarkılar söylenir. Bu şarkılar içinde altından bir salıncak ile elmastan bir taht bulunan bir saraydan söz eder. Ölü ise 8 ayaklı bir at sırtında oraya götürülür şeklinde yazmaktadır. Biz en başta Türk'ü Türk yapan olarak ne dedik? Odin eğer Türkland'dan geldiyse, Türklerin yaşadığı bir yerden göç ettiyse ki zaten İskandinav efsanelerinde, mitolojilerinde inkar edilmediğini gördük. Odin dönemin Turan, Türk Kağanı tarafından o coğrafyaya gitmesi, o coğrafyadaki insanlardan asker, tarım, hayvan, maden geliri elde etmesi istenmiş. Ama bu sistem Avrupalıların Afrika'ya uyguladığı ile benzetilmemeli. Bizde durum biraz farklı.
Şöyle ki Türk bir bölgeye girer. Potansiyel varsa ihtiyacını belirler ve bu ihtiyacı karşılamaları için oradaki halkın yaşamına ve refah seviyesini düşürmeden, yani yağma, alıkoyma, taciz gibi, kendi halkı olarak görür ve ona göre yönetirdi. Eğer gelişmemiş bir halksa, okuma yazma yok, alfabe yok, takvim yoksa, daha doğrusu Türklerde olanlar yeni halkta yoksa, o halkın başına atanan kişi vasıtasıyla öğretilirdi. Gelelim asıl mevzuya, 8 bacaklı at. Odin Türkland'dan göç etti de kaç kişiyle, neyle göç etti? Göç nasıl oldu? Sahi Türkler nasıl göç ediyordu? Toplayın çadırı, otağa yükleyin, arabalara, develere, atlara, atın oku. Nereye düştü? Hadi yürüyün, yeni yurdunuz. O tarafa gidiyoruz. Günlerce sürüyor bu göç. Geceleri nerede yatıp dinleniyorlar? Yemek nerede pişiyor? Gece oldu, hadi çadırları kurun. Gündüz oldu, toplayın. Böyle değil. Nasıl peki? Şöyle, çadırların bazıları hiçbir zaman bozulmuyor. Kocaman çadır bir at arabasının üzerinde, daha doğrusu araba ama ev şeklinde. Onu da çeken develer, atlar, öküzler. Hayat o arabaların üzerinde, çadırların içinde devam ediyor göç esnasında. Bu evlere Türkler ev dememiş, bar demiş. Bazen bu evleri bir hayvan, yani mal çekmiş, bu hayvanlar deve, at, öküz vesaire oluyor genelde. Bazen birden fazla mal, yani hayvan çekmiş. Çeken hayvana göre çadırın araba büyüklüğü değişmiş tabii. Hatta bu sisteme Türkler 8 adaklı barım demiş. Bu seyleniş şekli Yenisey yazıtları ile Begre yazıtlarında karşımıza çıkmaktadır. Sonuç. Tüm bu anlatılanlar Odin'i Türk yapar mı yapmaz mı bilinmez. Odin günümüz için İskandinav mitolojisini var eden karakterlerden biridir. O halde bırakalım da öyle kalsın. Bizim olanın bilindiği şeylere sahip çıkalım. Başkalarının sahiplendiğine göz dikmeyelim. Araştırmacılarımız, çizerlerimiz, yazarlarımız, arkeologlarımız etki altında olmadan yazabilse, üretebilseydi zaten bugün Odin gibi birçok karakterimiz vardı. Diyelim ki Odin Türk olsun. Yine de büyütmememiz gerek. Çünkü Türk kültüründe böyle insanlar olmuştur. Bir coğrafya Türkler tarafından ele geçirildiğinde orada yaşayan insanlara bir bilge vali atanır ve o kişi o halkı uygarlık seviyesinde değilse o seviyeye çıkarırdı. Okuma yazma, takvim, üretim, asker. Faydalanabildiğimiz kadar faydalanırdık. Ama onlara da faydalı olacak şekilde yapardık bu işi. Osmanlı döneminde Yunanistan ve Balkanlar buna en büyük örnektir. Türk'ü Türk yapan olarak bizim kanaatimiz de bu yönde. Türkler İskandinav coğrafyasına gönderdiği ilk bilge valimiz bu kişiydi. Belki de bu görevi üstlenen kimseler Tanrı ışığını, ateşini yayan birer odundu. Odin'e gereken değeri zaten ait olduğu halk yeterince vermektedir. Biz kalkıp yıllarca farkına bile varmadığımız, kendileri söylemese hiçbir zaman fark edemeyeceğimiz bir konuyu, bir karakteri sahiplenmemeliyiz. Yalnızca ne olduğunu, nasıl olduğunu bilelim, doğru tarihçilik yapıp prim yapmadan, birilerine yaranmadan Türkçe düşünelim. Türk kültürünü, dilini Odin ile değil, Odin'i Odin yapan asıl unsurlara odaklanalım. Dilimizi, kültürümüzü bilmeden tarihçilik yapılabilemez. İşin özeti Odin, dönemi Türk halkı için normal bir insandı. Günümüzde de Türk halkı için normal bir insan olarak kalmalıdır. Mitolojik olarak ise bizim değil, tüm İskandinav dünyasının milli, kültürü ve tarihidir. Bırakalım Odin'e yaşadığı dönemde kim önem verip yaşattıysa bugün de onlar önem verip yaşatsın. Türklerde Odinler bitmez. Bilmediğimiz nice odunlarımız var bizim. Yakında tespit edebildiklerimizi sizlerle tanıştıracağız. Takipte kalın, esen kalın.